Bugün belki de birçoğunuzun daha önce hiç duymadığı, kimilerini uykusuz bırakacak, kimilerini ise merakla koltuğuna bağlayacak bir konuya dalış yapıyoruz. Türkiye'nin en korkunç, en lanetli ve en esrarengiz yerlerine hazır olun, çünkü bu video sadece ürpertici hikayelerden ibaret değil. Aynı zamanda bu topraklarda yüzlerce yıldır anlatılan kadim sırlar ve efsanelerle dolu. Birazdan size öyle yerlerden bahsedeceğim ki eminim çoğunuz bunlar gerçek mi diye sorgulayacaksınız. Unutmayın, her efsanenin altında ufak da olsa bir gerçeklik kırıntısı yatar. Belki de bu hikayeleri gerçekten yaşamış olanlar aramızda bir yerlerde nefes alıp veriyordur. Şaka bir yana, gecenin bir yarısı tuvalete kalktığınızda arkanızı kontrol etmenize sebep olacak bir video hazırladım. Hazırsanız ilk durağımızla başlayalım. Çanakkale Davutlu Köyü, Karadedeler Olayı. Türkiye'nin paranormal olaylar söz konusu olduğunda belki de en bilinen, en çok konuşulan ve en çok tartışılan hikayesiyle başlıyoruz. Karadedeler Olayı. Yıl 1989. Çanakkale'nin Davutlu Köyü'nde gece yarısı köy meydanında beliren ürkütücü bir varlık köylülerin kabusu haline geliyor. O varlık ki ne insana ne de hayvana benziyor. Kimisi onu uzun boylu, simsiyah, kemikli parmaklı bir yaratık olarak tanımlıyor. Kimisi ise sadece silüetini görebildiğini söylüyor. Rivayete göre o varlıklar geceleri evlerin kapılarına tırmanıp pencerelerden içeri bakıyormuş. Köylüler ne kadar korksalar da bu durumu önce kendi aralarında konuşup sonra görmezden gelmeye başlıyorlar. Ancak olaylar giderek daha da tuhaf bir hal alıyor. Bir gün bir köylünün evine girip çocuklarını alıkoyma girişimi, bir başkasının ahırındaki hayvanları dehşet verici şekilde telef etmesi, olayları araştırmak için köye gelen bir gazeteci de bu gizemlerin bir parçası oluyor. Kayıt cihazı ve kameralarıyla köyde kalan gazeteci dehşet dolu görüntüleri kaydettikten sonra ortadan kayboluyor. Tamamen. Ne ölüsü bulunabiliyor ne dirisi. Peki sizce gazetecinin kayıtlarında ne vardı? O varlıklar, karadedeler gerçekten var mıydı? Yoksa sadece bir köy efsanesi miydi? Bu olayın peşine düşüp filmi bile çekildi ama hala gizemi çözülebilmiş değil. İstanbul Cemil Molla Köşkü, Cinayetler ve Ruhlar. Şimdi rotamızı İstanbul'un Boğaz kenarına, o görkemli ama bir o kadar da ürkütücü bir yapıya çeviriyoruz. Cemil Molla Köşkü. Üsküdar'da o büyüleyici boğaz manzarasına nazır bu köşk ne yazık ki birçok korkunç hikayeye de ev sahipliği yapmış durumda. İnşasından bu yana birçok trajik olaya tanıklık etmiş bu köşk özellikle de cinayetlerle ve esrarengiz ölümlerle anılıyor. Köşkte en çok anlatılan hikaye Osmanlı döneminde yaşamış bir paşanın eşine duyduğu saplantılı aşkın hikayesi. Paşa eşini köşkün zindanlarına hapsedip yıllarca ona işkence etmiş. Paşanın ölümünden sonra bile kadının ruhunun köşkün koridorlarında dolaştığı, çığlıklarının hala yankılandığı söyleniyor. Hatta bu yüzden köşkte çalışan hizmetliler bir süre sonra dayanamayıp kaçmışlar. Bir başka efsaneye göre de köşkte eski sahiplerinden birinin intikam için gelen bir grup tarafından öldürüldüğü ve ruhunun köşke musallat olduğu iddia ediliyor. Gece yarısı köşkten gelen garip sesler, pencereden görünen gölgeler sadece hayal ürünü mü yoksa gerçekten de bu köşkün duvarları arasında acı çeken ruhlar mı var? İstanbul'da gece Boğaz turuna çıktığınızda bu köşke bir de bu gözle bakın. Belki de siz de gölge görürsünüz. Kim bilir. İzmir Lübbey Köyü. Terk edilmiş hayalet köy. Şimdi Ege'ye, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı, zamanın ve insanların unuttuğu bir köye gidiyoruz. Lübbey Köyü. Burası hayalet köy olarak da biliniyor. Çünkü neredeyse tamamen terk edilmiş durumda. Köyün bu hale gelmesinin arkasında ise akıllara durgunluk veren bir sır var. Bir zamanlar canlı ve kalabalık olan bu köyde 1950 yıllarda yaşanan bir dizi esrarengiz olay köylülerin köyü terk etmesine neden olmuş. İnsanlar geceleri evlerinin çatılarında ayak sesleri duyduklarını, tarlalarında anlaşılmaz şekillerde devrilmiş ağaçların ve hayvanların parçalanmış cesetlerini gördüklerini anlatmışlar. Köylüler bu olayların ardında cinlerin ve karabasanların olduğunu düşünmüşler. Bunun üzerine köye gelen bir hoca köyde musallat olan kötü ruhların olduğunu ve bu ruhların ancak köy terk edilirse rahat duracağını söylemiş. Ve gerçekten de bu olayların ardından köy halkı sanki bir el tarafından itilmişçesine birer birer köyü terk etmeye başlamış. Peki gerçekten bir hoca mı köylüleri korkutup kaçırdı yoksa bu hikayeler bir kılıf mıydı? Sizce köylülerin hissettiği o korku gerçek miydi? Bir zamanlar cıvıl cıvıl olan bu köyde şimdi sadece rüzgarın uğultusu ve terk edilmiş evlerin hüzünlü sessizliği var. Kırklareli Issız Cuma Mezarlığı, Cuma Gecesi ziyaretçileri. Kırklareli'nin Vize ilçesinde kimsenin cesaret edip de gitmediği bir yer var.
Issız Cuma Mezarlığı. Burası adının da hakkını veren gerçekten de ıssız ve ürkütücü bir atmosfere sahip. Mezar taşlarının eğri büğrü durduğu, yüzlerce yıllık ağaçların gölgelerinin dans ettiği bu mezarlık özellikle cuma geceleri yaşanan tuhaf olaylarla anılıyor. Rivayete göre cuma geceleri mezarlığa girenler mezarların yerlerinin değiştiğini, mezar taşlarından garip sesler geldiğini ve hatta bazı mezarlardan dumanlar çıktığını görmüşler. Kimileri bu mezarlığın aslında eski bir ayin yeri olduğunu ve ruhların cuma geceleri bir araya gelerek bu mekanda gezindiğini söylüyor. En çarpıcı hikayelerden biri ise bir grup gencin cesaret edip mezarlığa gitmesiyle yaşanmış. Gece yarısı mezarlığa girdiklerinde beyaz giyimli, solgun yüzlü bir kadın silüetinin mezarlıkların arasında gezindiğini görmüşler. Kadın onlara doğru gelmeye başladığında ise gençler dehşet içinde kaçmışlar. Ertesi gün tekrar mezarlığa gittiklerinde gece kadın silüetini gördükleri mezar taşının yerinden oynadığını fark etmişler. Bu kadın kimdi? Mezarlıkta ne arıyordu? Bu mezarlığın sırrı ne olabilir? Belki de bu soruların cevapları bu topraklarda yüzlerce yıl önce yaşanan bir trajedide gizlidir. İzmir 129 nolu apartman, Karadul olayı. Ve son durağımız İzmir'in en işlek semtlerinden birinde, tam da kalabalığın ortasında yer alan ancak gizemli ve ürkütücü hikayesiyle bilinen 129 nolu apartman. Burası ilk başta sıradan bir bina gibi görünse de içerisinde yaşananlar görenleri dehşete düşürmüş. Hikaye apartmanın eski sakinlerinden biri olan Karadul lakaplı bir kadınla başlıyor. Bu kadın eşini ve çocuklarını kaybettikten sonra bir anda değişmiş. İçine kapanmış ve apartmandan hiç çıkmamış. İlerleyen zamanlarda komşular kadının dairesinden garip sesler duymaya başlamışlar. Geceleri çığlıklar, kahkahalar ve bir bebeğin ağlama sesleri. Bir süre sonra apartman sakinleri kadınla ilgili tuhaf olaylar yaşamaya başlamışlar. Birinin evinde eşyaların yer değiştirmesi, başka birinin yatağında uyanması ve hatta aynada kendi yansıması yerine Karadul'un solgun yüzünü görmesi gibi olaylar yaşanmış. Kadın bir süre sonra ölmüş ancak söylentilere göre ruhu apartmanda dolaşmaya devam etmiş. Bu olayların ardından apartman neredeyse tamamen boşaltılmış ve bu daireye kimse yerleşmeye cesaret edememiş. Sizce bu olaylar sadece birer şehir efsanesi mi yoksa apartmanın laneti gerçekten de Karadul'un ruhuyla mı bağlantılıydı? Evet, Türkiye'nin dört bir yanından derlediğimiz Türkiye'deki en korkunç yerler, ürpertici hikayeler ve lanetli yerlerin sonuna geldik. Umarım uykularınızı kaçırmayız. Şaka bir yana, bu hikayeler yüzyıllardır bu topraklarda fısıltılarla, efsanelerle ve korkularla beslenmiş. Belki de birçoğu sadece hayal ürünü. Ama kim bilir, belki bir gün yolunuz bu yerlerden birine düşer ve siz de gizemli atmosfere tanıklık edersiniz. Peki sizin bildiğiniz bizim bu listeye ekleyemediğimiz paranormal olaylar ve korkunç yerler var mı? Yorumlarda benimle paylaşın. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere, hoşça kalın.